Yolda yaşadığım sıkıntılar nelerdi, tecrübelerim nelerdi, ülkeye gelirken ne tür bilgilere ihtiyacınız var? Dün çok sıcaktı açıkçası arkadaşlar. Yani o yüzden burada günleri ikiye bölerek gezmeye çalışacağım gibi. Böyle yol üzerinde yerel bir kahvaltıcıya geldim. Masaya bakın, sıcak su geldi böyle. Sri Lanka'ya geliş sürecimle alakalı bilgiler vereceğim. Buraya gelmek isteyenler için faydalı olacağını düşünüyorum bu bilgilerin. Kuveyt aktarmasında bize dönüş bileti soruldu. Burada sanırım görevliler savaş sporu yapıyorlar. Yan tarafta koşturanlar var, önünde yürüyüş yapanlar var. Uçuşu abonelerimle beraber yaptım. Denk geldik beraber Türkiye'den. Bakın Türkiye'den gelen şey varmış, Made in Türkiye. Tamam. Help of Middle East. Fakat aklınıza bulunsun, eğer Sri Lanka'ya gelip Sri Lanka'dan Hindistan vizesine başvurma istiyorsanız buradan sonra İki sene önce burada çok ciddi bir kriz baş göstermişti. Selamlar dostlar. Hepinize yeni bir yıldan, yeni bir ülkeden ve yeni bir günden selamlar. Sri Lanka'dayım şu anda. İkinci günüm. Şurada bir tane hostelde kalıyorum. Bugün sizlere Sri Lanka'da ilk günümde Sri Lanka'ya geliş tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Yolda yaşadığım sıkıntılar nelerdi, tecrübelerim nelerdi, ülkeye gelirken ne tür bilgilere ihtiyacınız var. Hem bunlardan bahsedeceğiz hem de şu anda Colombo'dayım. Colombo'da işte gezilecek, görülecek yerleri ziyaret edeceğiz beraber. Sri Lanka seyahatimiz başlıyor. Ben dün gelirken, daha doğrusu dün birinci günümdü. Gece saat 3 civarı falan ulaşmıştım. Sabahın ilk ışıklarında ulaşmıştım Sri Lanka'ya. O nedenle çok yorgundum. Yani yaklaşık 25 saat falan bir yolculuk sürdü. Bu nedenle de dün tüm gün neredeyse dinlenerek geçirdim. Hiçbir şey yapmadım diyebilirim. Sadece akşam bir sahil tarafına çıkmıştım işte. Hem bir yemek yiyeyim hem de bir çevreye bakayım diye. Dün tüm gün neredeyse uyuyarak ve dinlenerek geçirdiğimi söyleyebilirim. Şimdi biz kahvaltı yapmaya çıktım. Sabahın yine ilk saatleri. Dün çok sıcaktı açıkçası arkadaşlar. Yani o yüzden burada günleri ikiye bölerek gezmeye çalışacağım gibi. Sabahın ilk saatleri, öğle arası bir dinlenme, sonra tekrar akşam üzerine doğru güneşin etkisini yitirdiği sürelerde tekrar bir dışarıya çıkıp gezmeye çalışacağız. Böyle yol üzerinde yerel bir kahvaltıcıya geldim. Bakalım deneyelim Sri Lanka yemeklerini. Pilav koydu, bu kokonatmış. Yanındaki mercimek. Ek. Deneyelim bakalım nasılmış ya. Sri Lanka mutfağına giriş yapalım bir. Masaya bakın, sıcak su geldi böyle. Sıcak suyun içine şeyleri koyuyorlar. Çatal kaşığı. Yıkama işlemi böyle gerçekleşiyor. Bu da tabağımız. Yumurta, pirinç, mercimek ve kokonattan oluşuyor. Şurada da şöyle bir sosumuz var. Deneyelim bakalım nasılmış. Sosu böyle döküyormuşuz. Biraz gezdirin bakalım. Deneyelim nasıl oluyor. Bu pirinçe bakın, böyle kahverengi bir şeyler falan var. Ben dedim acaba kokonatla falan mı yaptılar? Niye böyle? Normal pirinçmiş bu. Tadı çok baharatlı yalnız. Döktüğüm sostan kaynaklı sanırım biraz da. Şu mercimek bayağı güzel. Pilav da güzel. Buna da kokonat dedi, turuncu olana. Daha güzel. Fakat baharatlı, bayağı baharatlı yani.
O acıyı hissediyorsunuz yediğinizde. Lezzetli diyebilirim ama. Güzel. Ben yiyeyim kahvaltıya. Az önce yediğim tabağa 220 Sri Lanka rupisi verdim. 1 dolar yaklaşık 295 Sri Lanka rupisi yapıyor. 300'den hesap edebilirsiniz. TL olarak da fiyatları bulmak için fiyatları 10'a bölerseniz yaklaşık TL fiyatını buluyorsunuz. Tabii üstüne biraz ekleme yapmanız gerekiyor. Tam fiyatı vermiyor ama 10'a bölerseniz yani yaklaşık fiyatı bulabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. 220 Sri Lanka rupisi de işte 22 TL, 25 TL gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yani o tabak için bence gayet uygun bir fiyat. Ya 1 dolar bile değil yani. Ben fiyatını sormadan oturdum mesela. Herhangi bir kazıklanma şeyi de hissetmedim açıkçası. Gayet yerel halkın yemek yediği bir yerde. Şimdi burada sahil var. Sahile gideyim. Buraya gelmekle alakalı bilgileri vereceğim size. Daha sonradan da gezilecek yerleri keşfedeceğiz. Burası arkadaşlar Gayye Face Green olarak geçiyor. Aynı zamanda sahil. İşte kumsalı falan da var ileri kısımda. Şu an saat sabah 8:30 bakın. Yine de buna rağmen bir kalabalık var diyebiliriz. Burada şimdi size burada yürürken günlük yaşamı biraz göstermeye çalışacağım. Onun dışında Sri Lanka'ya geliş sürecimle alakalı bilgiler vereceğim. Buraya gelmek isteyenler için faydalı olacağını düşünüyorum bu bilgilerin. En azından bizim yaşadığımız sıkıntıları siz yaşamamış olursunuz. Ben İstanbul'dan geldim Sri Lanka'ya fakat 3 aktarmayla geldim. Aktarmanın ilk ayağı İstanbul Kuveyt üzerindendi. İşte Kuveyt'te yaklaşık bir 8 saatlik bekleme sürecim oldu. İkinci nokta ise Kuveyt'ten Şarjah'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçtum. Burada yine yaklaşık bir 8 saatlik bir bekleme süreci oluştu arkadaşlar. Yani bekleme sürecinde havalimanlarında işte ne bileyim ücretsiz su falan oluyor, böyle çeşmeler falan oluyor. Onları güzel düşünmüşler açıkçası, bizde olmayan şeyler bunlar. İşte ücretsiz internet var. Yine bunu kullanabiliyorsunuz kaldığınız süre boyunca. İstanbul'da genelde havalimanlarında işte ücretsiz internet 1 saat civarında veriliyor. Ondan sonra kesiliyor. Bu da yine güzel bir uygulama. Yani bu havalimanları daha çok aktarma merkezi oldukları için gelecek insanların konforu az çok düşünülmüş. Fakat Kuveyt'te ben gece geç saatte varmıştım oraya. O yüzden işte orada uyumam gerekti falan böyle. Yani akşam epey soğuk olduğunu söyleyebilirim. Şu anda Türkiye'de kış, burada yaz. Buraya gelirken insanlar ister istemez daha ince kıyafetlerle gelmeye çalışıyor. Kalın şeyler getirmemeye çalışıyor. Fakat Kuveyt'teki havalimanının soğuk olduğunu belirttim. Eğer oradan aktarma yapacaksanız yanınıza bir şeyler alın mutlaka. Aktarmanın son ayağı ise Şarjah'tan Sri Lanka'yaydı. En uzun uçuş da buraya sürdü. İşte yaklaşık 4-5 saatlik bir uçuş oldu. Ben ilk biletimi Anadolu Jet'ten aldım. İkinci bilet ve üçüncü bileti aynı firmadan aldım. Air Arabia'dan. Bu tek bilet olarak, tek PNR üzerinden aldım, satın aldım bu bileti. O yüzden yani hani herhangi bir ilk uçağı kaçırsaydım ikinci biletim yanacaktı. Yani bilet alırken bunlara dikkat etmeye çalışın. Bu bilgiyi de vermiş olayım arkadaşlar size. Yolcu sorumluluğunda olan bir aktarma olduğu için diğer firma açıkçası sorumluluğu kabul etmiyor. Biletlere de ilk bilete yaklaşık 1200 TL verdim. Anadolu Jet uçuşu için Kuveyt'e. Ben ilk önce biletlere bakmıştım. Yani uygun bir bilet bulunca sonra hepsini kombinledim. İşte kampanya dönemleri falan da oluyor bazen. Onları da denk getirirseniz daha uygun alma şansınız oluyor açıkçası bu biletleri. Aldığınız dönem tarihlerde işte yani sezona göre değişiklik gösteriyor. O da aklınıza bulunsun. Air Arabia biletini ise 100 dolar aldım yaklaşık. Yani Air Arabia'nın birçok uçuşu bulunmakta bu bölgeye. Farklı hava yollarının da bulunmakta. Fakat Air Arabia bizdeki işte Anadolu Jet, Pegasus ayarında işte düşük bütçeli bir firma diyebiliriz. O yüzden Qatar Airways, Emirates gibi hava yollarına göre daha uygun bilet seçenekleri sunuyor. Aklınızda bulunsun. Ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani uçak olarak da gayet konforlu uçaklarda seyahat ettik. Böyle diz mesafesi gayet iyiydi yaptığımız yolculuğa nazaran. Herhangi bir yemek vesaire verilmedi bize. İkinci olarak vize sürecinden bahsedeyim. Yani Sri Lanka bize vize uyguluyor. Bordo pasaporttan bahsediyorum şimdi. Ben bordo pasaporta sahip olduğum için ve gelecek birçok insanın da bordo pasaport taşıdığını bildiğim için bundan bahsedeceğim. Diğer pasaport çeşitleri açıkçası
genel seyahat edenleri çok ilgilendirmez. Siz yeşil pasaport sahipsinizdir, bilmiyorum. Onunla alakalı şeylere kendiniz bakabilirsiniz. Kapıda vize olayı var Sri Lanka'da ya da elektronik vize var. Elektronik vizeyi gelmeden alabiliyorsunuz. Eğer elektronik vizeyi gelmeden alırsanız yaklaşık 52,5 dolar ödüyorsunuz. Bu vizeyi kapıda alırsanız eğer 60 dolar civarı bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ben vizeyi elektronik ortamda almanızı öneririm. Çünkü gelince bir daha vize için ayrı bir sıraya girmeniz gerekiyor yoksa. Uzun bir uçuş yapıp gelecekseniz yani o sıraya girmek bile insanın gözünde büyüyor arkadaşlar. Vizeyi online almanızı öneririm. Fakat bu vizeyi alırken bilgilerinizi muhakkak doğruca birkaç kez kontrol edin. Eğer herhangi bir hata yaparsanız yani tekrar kapıda size vize aldırabilirler. Evet, vizemizi aldık, ülkeye geldik. Daha sonra giriş sürecinden bahsedeyim size biraz. Ben online olarak vizeyi aldığım için sıraya girdim. Yabancı vatandaşlar için ayrılan sıraya. Burada bana herhangi bir soru sorulmadan 30 günlük damga basıldı pasaportuma. Bu şekilde ülkeye çok rahat bir şekilde giriş yaptım. Fakat şuraya özellikle değinmek istiyorum. Kuveyt aktarma sürecinde benim herhangi bir dönüş biletim yoktu aslında. Ben çünkü seyahatime buradan farklı bir ülkeye devam etmek istiyorum. Türkiye'ye dönmek istemiyordum. O yüzden herhangi bir bilet satın almamıştım. Fakat Kuveyt aktarmasında bize dönüş bileti soruldu. Yani eğer dönüş biletiniz yoksa bir rezervasyon yaptırmanıza fayda var. Bu rezervasyonu turna sitesinden ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Yani sitede dikkat etmeniz gereken şey, her havayolu bu ücretsiz rezervasyonu yapmıyor. Ben Etihad firmasından ücretsiz bir rezervasyon yaptım. Bu şekilde işte herhangi bir ücret ödemeden bir dönüş bileti rezervasyonu yapabildim ve bunu gösterebildim. Ben bunu önceden düşünerek yapmıştım açıkçası. Bunu görevliye ibraz ettiğimde de herhangi bir sıkıntı çıkarmadılar bana. Kalacak yerle alakalı da hiçbir şey sorulmadı ülkeye girerken veya dönüş biletim var mı ülkede sorulmadı. Sadece Kuveyt aktarmasında soruldu dediğim gibi. Onu da gösterdikten sonra herhangi bir şey sorulmadı. Onu da belirtmiş olayım. Tabii size farklı sorular da sorulabilir. Böyle şeyler bazen kişiden kişiye göre değişebiliyor açıkçası. Burada sanırım görevliler sabah sporu yapıyorlar. Yan tarafta koşturanlar var, önünde yürüyüş yapanlar var. Yani sabah saatlerini insanlar burada bu şekilde değerlendiriyor anladığım kadarıyla. Evet, ülkeye geldik. Giriş işlemimizi de yaptık. İhtiyacınız olan diğer şeyler neler? Genel olarak eğer uzun kalacaksanız bir ülkede sim kart alıyorsunuz. Ben de işte gelmeden önce araştırmıştım birkaç tane firmayı. Ben genelde artık gittiğim ülkelerde elektronik sim almaya çalışıyorum ki Türkiye hattım da takılı. Ona bazen bankacılık uygulamalarından veya farklı yerlerden SMS geldiğinde onları da farklı bir telefon veya işte kullanmadan, sim kart uygulaması kullanmadan erişebileyim diye. Genelde gittiğim ülkelerde artık elektronik sim tercih ediyorum. Elektronik sim olan bu seçeneği sunan bir tane firma vardı. Havalimanında satıyordu. Videoya zaten koyacağım bunun görüntülerinin hepsi var böyle. Evet, uzun bir uçuşun ardından Sri Lanka'ya geldik. Vize işlemini hallettik. Şimdi sim işlemini hallediyorum. Burada Airtel var, Dialog var, bir de Hutch var. Sadece Hutch'ta var, elektronik sim var. Ben elektronik sim kullandığım için buradan alacağım. 125 GB 10 dolar bir aylık paket. 50 GB'ı 14 günlük 7 dolar. Şunu alacağım ben, kredi kartıyla da ödeme yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaş elektronik sim için gerekli ayarlamaları yapıyor. Yani Airtel var, Dialog var, bir de Hutch vardı. Elektronik sim desteklediğinden dolayı ben Hutch firmasını tercih ettim. Havalimanı Colombo'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Eğer gece geç saatlerde, benim gibi gece geç saatlerde havalimanına ulaşırsanız muhtemelen şehir merkezine ya da havalimanına yakın bir yerlerde konaklama yapacağınızı düşünüyorum. Konaklama yapabileceğiniz yerler de var havalimanının yakınlarında. Açıkçası hani gece geç saatlerde ulaşırsanız, ilk günü burada atlatayım diyorsanız öyle seçenekleriniz de var. Taksi uygulaması için burada yoğun olarak Uber ve Pick.me uygulamaları kullanılıyor. Bu uygulamaları gelmeden indirirseniz taksi konusunda da herhangi bir kazıklanma vesaire bir şey yaşamadan şehir merkezine veya gideceğiniz yere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ben Pick.me uygulamasını kullandım. Tuk çağırdım. İşte bunların ücretleri gideceğiniz yere göre değişiyor. Şehir merkezine yaklaşık 30 kilometrelik yolu 10 dolar gibi bir ücrete gidebiliyorsunuz. Şimdi taksi ayarlamak için dışarıya çıktım. Burada en çok kullanılan uygulamalar Pick.me ve Uber. Pick.me'yi önceden ben indirmiştim. Şimdi kalacağım yere gideceğim. Şu anda havalimanının içindeyim.
Tuktuğu çağırdım ben. Adam aradı beni. Dışarıdayım ben dedi. İçeriye giremiyor sanırım tuktuklar. Bakın burası havalimanı. Havalimanından hemen şöyle çıkıyorsunuz. Tuktuğumuzu bulduk. Şuradan karşıdan çıktım. Bahadir. Hi, how are you? Good morning. How are you, man? Okay. Good. Ready? İlk tuktuğumuza binelim. Yeah. This inside there, no. Okay, inside forbidden. Inside car van. Okay. Outside main door, this tuk-tuk. Yeah. Okay, man. This place tuk-tuk. Okay? Yani burada yoğun bir şey var ya. Spor yapma şeyi var, durumu. Asker mi bunlar, polis mi, nedir anlamadım. Sordum şimdi de bu arkadaşlar polismiş. Her gün spor yapıyorlarmış. Güzelmiş ya. Öyle gayet günlük hayatın aktığı bir yerde işte polislerin gelip burada spor yapması. Ne bileyim, güzel bir etkinlik bence. Sim kart olayını da hallettik. İşte taksiyi de hallettik. Ondan sonra artık gelip kalma yerleri size kalıyor arkadaşlar. Burada kullanabileceğiniz uygulamalar Booking olur, ne bileyim Agoda olur. Hangisini tercih ediyorsanız artık kalacağınız yeri seçebilirsiniz. Ben şehir merkezinde işte bu sahile yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bir hostel tercih ettim. Yaklaşık günlük $6 veriyorum. Yani çok iyi bir hostel diyemem ama benim ihtiyacımı görüyor. Ben düşük bütçeli bir seyahat eden olduğum için benim ihtiyaçlarımı karşılıyor açık. Para değiştirme olayını atlamışım arkadaşlar. Onunla değinelim son olarak. Bu geliş süreci kısmını kapatmış olalım böylece. Ben para değiştirme işlemini de yine havalimanında yaptım. Genelde bu tür şeyleri havalimanında yapmayı çok fazla tercih etmiyorum. Fakat kura baktım. Normalde işte resmi kur $1 dediğim gibi 295 civarı bir Sri Lanka rupisine denk geliyor. Havalimanında işte değiştireceğiniz doların tutarına bağlı olarak size bir kur seçeneği sunuyorlar. Fakat burada işte 5-6 tane farklı ben ofis gördüm. 3-4 tanesine sordum. Baktım hepsinde gerçekten fiyatlar aynı yazıyor. O yüzden hangisini değiştirdiğinizin çok bir önemi yok arkadaşlar. İhtiyacım olan kadar parayı orada değiştirip daha sonradan şehir merkezine geçişimi sağladım. Kuveyt aktarmasında havalimanında beklerken işte beni YouTube'dan takip eden Tayfun abi ve Tahir ablayla denk geldik. Uçuşu abonelerimle beraber yaptım. Denk geldik beraber Türkiye'den. Şimdi hepimiz Sri Lanka'dayız. Evet. Gelirken çok güzel sohbet oldu. Evet, çok harika oldu. Ben teşekkür ederim Bahadır'cığım. Güzel çok sağ ol. tanışmak. Seninle tanışmak çok güzeldi. Çok şey öğrendik. Çok teşekkür ederiz. Ve çok yardımcı oldun. O da harikaydı. Teşekkür Her ederiz. zaman, her zaman. Sağ ol Umarım burada kardeşim. güzel bir seyahat geçiririz. İnşallah sen de öyle. Aynen. Videolarını bekliyoruz. Videoları beklerseniz zaten şey yaparız ya, burada haberleşiriz ederiz. Tabii inşallah. Hepimiz için güzel oluruz. Evet. Welcome to Sri Lanka. Evet, welcome to Sri Lanka. Evet. Evet, uzun bir yolculuk oldu ama keyifli geçti. Güzel Çok sohbet güzel, ettik. çok güzeldi. Sağ ol Bahadır'cığım. Güzel. Türklerin olması da güzel. Çok teşekkür ederim. Evet, bol video bekliyoruz Bahadır. Tamam. Söz. Sri Lanka'dan selamlar. Selamlar. Beraber sohbet ettik. Yani yolculuğun kalan kısmını neredeyse beraber yaptık diyebilirim. İlk uçakta denk geldik. Kuveyt şarjı uçağında yan yana koltuk verdiler bize. Sonrasında işte yine havalimanında bekleme sürecinde yine beraber oturup bayağı güzel, keyifli vakit geçirdik ve sohbet ettik. Yorucu olan aktarma kısmı onların sayesinde benim için de çekilebilir bir hale almış oldu. Onlara da buradan selam söylüyorum. Teşekkür ederim kendilerine. Güzel bir karşılaşma, tesadüf oldu benim için. Çok fazla abonem yok ama bazen böyle denk gelince açıkçası güzel sohbetler olabiliyor. Yani genel olarak benim söylemek istediğim şeyler bunlardı tecrübelere dayanarak. Yani aklınıza takılan farklı sorular varsa eğer yorumlarda belirtebilirseniz veya Instagram'dan mesaj atarsanız en kısa zamanda size dönüş yapmaya çalışırım. İnsanlar kamerayla video çektiğim için şey yapıyorlar biraz. İlgilerini çekiyor sanırım. Ama gayet sempatik burada insanlar ve sıcakkanlı, onu söyleyebilirim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Dediğim gibi değinmek istediğim şeyler bunlardı. Şimdi Colombo'da gezilecek yerlere yavaştan gidelim. Ben de daha şehri hiç keşfetmedim. Sadece bu bölgeyi ziyaret edebildim. Bakalım, Sri Lanka hakkında gayet olumlu izlenimlerim var. Bunları da ilerleyen videolarda daha derinlemesine beraber keşfedeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi Colombo'nun keşfedilecek yerlerini görme vakti arkadaşlar. Önemli yerleri ziyaret edeceğiz bugün. Şimdi yola düşelim.
Lemon? Lemon, please. Yol üzerine şöyle bir içecekçiye denk geldim de bakalım abimiz hazırlıyor. Limon hazırlayacak benim için. Böyle buz falan var. Bakalım nasıl hazırlayacak. Okey. Limonata yapacak şimdi abimiz, bakın. Sıkacaklar. Şurada meyveleri alıyor hazır. Burada hazırlıyor, göreceğiz. Thank you. Deneyelim bakalım. Şeker ister misin de istemedim ben. Taze limonata işte. Coconut. A video? Coconut aldım yol üstünde abimlerden. Güzelmiş. Nice. Very nice. Bayağı güzel ya. Göstereyim ama bakın içiyorsunuz direkt burada, böyle yol üzerine abimiz kesiyor. Şu sokağa gireceğim, ilk gideceğimiz yere ulaşacağız. Bir tane böyle kokonat 150 rupi, o da yaklaşık işte yarım dolar yapıyor. Yarım dolar diyorum, 50 cent falan yapıyor işte, öyle düşünebilirsiniz. From Turkey? Yes. Ah yeah, Turkey. Turkey. Bakın Türkiye'den gelen şey varmış, made in Türkiye. Abiler sonra takkeler Türkiye'den yani. Takkeler Türkiye'den ha? Yes. What do you wanna say to Turkey? No? Nice country? Yes. Yes? Nice people. Nice people. Yes. Thank you very much. Welcome. Sri Lanka also. Your president, with the help of Middle East, your Yeah? president. Yeah? Yeah? Do you like Erdoğan? Yeah? Arkadaşlar şeye geldim, Kızıl Cami'ye geldim, bakın. Burası 11'de açılıyormuş, yani şu an dışarıdan bakabiliyorsunuz tabi ama içeriye falan gitmek isterseniz eğer 11'de açılıyormuş, aklınızda bulunsun. İlk durağımız burası olsun dedim. Bugün gideceğimiz yerlerden ilk nokta burası, yani tam çarşıların bulunduğu noktada kalıyor burası. Gündelik yaşama, yerel hayatı da burada çok güzel bir şekilde bu sayede görebiliyorsunuz. Yani bu Colombo'da bulunan herhalde en büyük camilerden bir tanesi olarak geçiyor burası. O yüzden de işte mimarisi bakımından da çok ünlü ve ziyaret edilen noktalardan bir tanesi. Sri Lanka, Hindistan'ın güneyinde yer alan bir ada ülkesi. İşte burada önceden Budizm ve Hinduizm var biliyorsunuz. Daha sonradan 7. ve 8. yüzyılda Arap tüccarların adaya gelmesiyle
burada Müslümanlıkta yayılmaya başlanıyor. Şu anda ülkenin yaklaşık %10'luk bir nüfusu Müslümanlardan oluşuyor. Günlük hayatta da sıkça görebiliyorsunuz insanları yani. Evet, Sri Lanka Hindistan'ın güneyinde yer alan bir ada ülkesi arkadaşlar. Burası doğunun incisi olarak da geçiyor adı. Yüz ölçümü Sri Lanka'da yaklaşık 65.000 kilometre kare. Yaklaşık Türkiye'nin 12'de 1'i büyüklüğünde bir ülke. Nüfus da 22 milyon civarında. Bu da İstanbul'dan işte biraz büyük olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden işte yüz ölçümüne düşen insan sayısı da buradan aşağı yukarı hesap edebilirsiniz. Eski adı Ceylan olan Sri Lanka 1972 yılında Sri Lanka adını alarak bugünkü haline kavuşuyor. Bunu söyleyebiliriz. Sri Lanka Sanskritçe'de kutsal ada anlamına geliyor. Ülkede konuşulan diller ise Sinhali, büyük oranda Sinhali dili ve Tamilce konuşuluyor. Genel olarak adanın kuzey tarafında Tamil halkı yaşıyor. Bunlar Hindistan'dan gelen Hindulara olarak adlandırılabilir aslında. Yani büyük bir kısmı da işte Budist. Bugün yine burada önemli olan yerlerden bir tanesini ziyaret edeceğiz. Bakın burada kuru balıklar var. Dry fish ha. Dry fish? Yeah. How much is it? What the fish? This one 850. 850. 850. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Okay. Thank you very much, sir. Have a good day. Huh? Turkey. 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 Do you know Turkey? Yeah. What do you know about Turkey? Do you like Turkey? Yeah. Do you like? Right. Yeah? Okay, thank you very much. Have a good day. $1,600, 1 kilo. Bakın burada böyle karidesler var. Bunlar suda kaynatılmış sanırım. Burada böyle değişik balıklar da var ya. Şu bizim hamsiye benziyor da ne balığı bilmiyorum. What is the name? Specs. Specs. Bakın bu sokak komple bu şekilde kuru balıkların satıldığı bir sokak. Yol üzerine denk geldim. Gelmişken de göstereyim dedim. Bakın burada konserve yapılıyor işte. Kutulara doldurularak muhtemelen farklı ülkelere ihraç ediliyorlar herhalde diye tahmin ediyorum. Ülkede Sinhali, onun dışında Tamilce, bunlar resmi diller. İngilizce de arkadaşlar genel olarak halk tarafından konuşuluyor ve anlaşılıyor, onu söyleyebilirim yani. İngilizce konusunda çok sıkıntı yaşamadım. Bakın burada Hindu tapınakları artık karşımıza çıkmaya başladı. Ben şimdi onun bir tanesine doğru yürüyordum. Bakın yol üzerine çıktı. Bunları inceleyebiliriz şimdi burada. Hinduizm Sri Lanka'daki en büyük ikinci din olarak geçiyor. İkinci veya üçüncü işte. Müslümanlıkla az çok benzer yoğunluğa sahip. O yüzden Hindu tapınakları da çok fazla gözüküyor. Şu an ben Srivaila Sanakatan, galiba adı tam emin değilim fakat açıklamayı yazarım. Burada telaffuzlar biraz şey olabiliyor, zor olabiliyor bizim için. Bakın hemen tapınağın yanında burada böyle satılan şeyler bulunuyor. Caminin önünde farklı şeyler satılıyordu mesela. Burada Hindu tapınağın önünde de ona uygun farklı şeyler satılıyor. Şimdi içeride eğer çekim yapmama izin verirlerse bir de içeriye girip göstermek istiyorum size. İşte üst tarafta da gördüğünüz gibi tanrıça figürleri. Şimdi burada ayakkabıları çıkarılıyormuş. O yüzden buraya koy diyor. Kadın oraya koy diyor da çalıyor mu artık, ne yapıyor anlamadım ki. Şöyle koyalım. Tapınaklara girerken anladığım kadarıyla ayakkabılar çıkartılıyor. Şapkayı da çıkarmamı istedi abi. Thank you. Bakalım içerisine. İlk defa bir Hindu tapınağına giriş yaptım şu anda. Böyle bir şeyler var. Karşıladı bizi.
Yeni Tapınağı'ndan çıktım, tekrar caminin bulunduğu yere geldim, dedim açıksa eğer gireyim diye de. Şimdi sordum adama, dedi 1.30'da açılacak dedi işte rehberli olarak. Saat daha 10.30 yani. Bana 11'de açılacağı söylenmişti. O yüzden giriş yapılamıyor dedi. Yani onu da bekleyemeyeceğim. Dedim hazır açıksa eğer bir girer bakarız içeriye falan, da değilmiş. Hindi Tapınağı da çok garip geldi bana. Hani ilk defa ben Hindi Tapınağı'nı gördüm ve ziyaret ettim diyeyim. Hani bizim çok fazla bilmediğimiz kültürler. O yüzden meraklı ve heyecanlıyım buralar konusunda. Şimdi çok bilgi de vermek istemiyorum. Biraz buraları artık gezip görüp araştırıp öğrendikçe diğer videolarda sizle daha detaylı şeyler paylaşmaya çalışacağım. Böyle meyveler falan da çok fazla satılıyor. Zeytin de var burada. Bunları genelde acı soslu tüketiyorlar. Ben dün denemiştim. Mango denemiştim mesela. Böyle bir paket hazırlıyorlar. İşte genelde bir paketini 400 rupiye falan alabiliyorsunuz. 1 dolardan biraz daha pahalı bir şekilde alabiliyorsunuz. Caminin bulunduğu çevre genel olarak böyle sokak satıcılarıyla veya ufak dükkanlarla dolu. Burayı ziyaret etmenizi kesinlikle öneririm. Yani camiye gelmeyecekseniz bile gelin bu bölgelerde ziyaret edin ki günlük yaşam burada çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi Colombo'nun en çok ziyaret edilen noktalarından başka birine doğru yürümeye çalışacağım tekrar. Yani ben bu kadar detay olduğunu beklemiyordum açıkçası. Bu bölgeye geldiğimde çok fazla şeyle karşılaştım. O yüzden size ara ara şeyler de göstermeye çalıştım. Benim de hoşuma gitti. Gerçekten yani yolda adım atamıyorum ya böyle bir şeyler çekim yapmaktan veya şey yapmaktan. Çok keyifli geçiyor o yüzden şu an gezi. İlerliyordum. Yol üzerinde çay alayım dedim. Sütlü çay içiyorlarmış burada. Hindistan'da zaten içildiğini biliyordum da aynı kültür burada da var. Bizim Türkistan ülkelerinde de çok fazla tüketiliyor sütlü çay. Güzel ya, hoşuma gidiyor benim. Size Tuk Tuk uygulamasından bahsetmiştim Pick Me diye. Şimdi Gangaramaya Temple'a gideceğiz. O da bir Budist tapınağı. Yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaydı. Şimdi hava artık biraz öğlene doğru, şu an 11. Öğlene doğru olduğu için artık şey olmaya başladı, sıcaklamaya başladı açıkçası. O yüzden dedim hem Tuk Tuk'u deneyelim, hem de size de göstereyim işte, yürümeyelim. Şimdi çağırdım bir tane, geliyor. Kredi kartınızı da kaydedebiliyorsunuz uygulamaya. 250 rupi vereceğiz. Az önce aradı hatta geliyorum yoldayım diye. Genelde arıyorlar sizi böyle, söylüyorlar neredesin, geliyorum falan filan diye. Ve arama huyları var.
Gelsin onu da gösteririm şimdi yolda. Let's go brother. Buluştum şimdi tuk-tukçumla. Gidiyoruz bakalım. Hem böyle güzel bir şehir turu yapmış oluruz. Tuk-tuklar bu arada şey de yapıyorlar. İsterseniz böyle beni sabah bir tane abi durdurdu. Tuk-tukla şehir turu yapabiliyorsunuz 1 saatliğine. Bana $10 fiyat çekti açıkçası. Ondan sonra istemiyorum ben dedim. Zaten ben istemiyorum. Kendi durdurmuştu hani. Sonra dedi ne kadar verirsin falan dedi. Dedim ben istemiyorum, yapmayacağım falan. $5 yapalım dedi. Böyle en çok ziyaret edilecek noktaları şeyle gösteriyorlar size. Tuk-tukla gezdiriyorlar. Gidiyorsunuz orada fotoğraf falan çekiyorsunuz. Öyle bir şey de var, aklınızda bulunsun. Bu tuk-tuklarda 2 kişi binebiliyor. Hatta zorlasanız 3 kişi de biner. Ama 3 kişi alır mı bilmiyorum. What is your name? My name Bahadır Tortop. In YouTube. You can watch. What was your name? Roshan. Okay, thank you very much. It is done, yeah? With card. Okay, thank you. Evet, Gangaramaya'ya geldik arkadaşlar. Tuk ziyaretimiz de böylece son bulmuş oldu. Şöyle bir dışarıdan göstereyim, ben de göreyim. Sonra girelim içeriği ziyaret edelim beraber. Şu kısımda sanırım kıyafete uygun olmayanlar için kıyafet ayarlaması falan yapılıyor. Ayakkabılarınızı burada da çıkarıyorsunuz aynı şekilde. Şimdi gezelim bakalım oraya. Giriş ücretini ödedim şimdi. Giriş ücreti varmış. 400 rupi veriyorsunuz kişi başı. O da yaklaşık $1'dan biraz daha pahalı. Çok pahalı değil açıkçası. Benim de bütçemin içinde olduğu için buraya giriş yaptım. Saçım falan kısa ama şapkadan dolayı iz falan olabilirse kusura bakmayın. Şöyle bir gezelim ya, bakalım. Nasıl geziliyor bilmiyorum ama. Bayağı etkileyiciymiş. İnsanlarda olduğu için boyutları herhalde daha iyi kavruyorsunuzdur diye düşünüyorum. İçeride olduğum için çok fazla konuşmayacağım arkadaşlar burada. İbadet edenler de olabiliyor çünkü. Rahatsız etmeyin insanları.
Tapınaktan çıktım şimdi. Hostele doğru dönüyorum. Artık öğlene geliyor. Şu an bakın bugün hava güneşli. Güneşli olmasına rağmen yoğun bir nem var. Sıcağı hissediyorsunuz o nemden dolayı. Sıcaklık yüksek ama işte güneşten dolayı biraz düşük. Düşük hissediyorsunuz. Burada gölün içinde başka bir tapınak daha bulunuyor. Yoldan geçerken göstereyim dedim. Burası bildiğim kadarıyla ünlü zaten. Biraz hani sık ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Fakat ben giriş yapmayacağım buraya artık. Şöyle bir gölü göstereyim size. Ortasında işte böyle bir tapınak bulunuyor. Buranın da ücreti yine aynıymış, 400 rupi. Genelde giriş ücretleri aynı sanırım burada anladığım kadarıyla. Merak ediyorsanız eğer girebilirsiniz. Yani en ünlüsü zaten Gangaramaya'ydı. Bu da farklı bir tanesi. Hepsini ziyaret etmenin benim için çok bir anlamı yok arkadaşlar. O yüzden buna girmeyeceğim. Şimdi hostele dönüyorum ben artık yavaştan. Akşamda sahil tarafına çıkıp bir orayı gösteririm size. Artık videoyu kapatırız. Buraya kadar izleyenler videoyu eğer beğendiyseniz beğeni, işte görüş ve eleştirinizlerle alakalı da yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Sri Lanka'da yaklaşık bir aya yakın seyahat etmeyi düşünüyorum. Buradan sonra da yine planım bu civardaki ülkelere geçmek. Bu bölgede biraz olacağız. Bu bölgeleri biraz tanıyacağız, göreceğiz. Daha önceden hiç görmediğim yerler benim. O yüzden merak ediyordum bu bölgeleri. Tanımak istiyordum. Bu seride de burada olacağız yani arkadaşlar. Dün ilk günüm olduğundan bahsetmiştim. Ben gelir gelmez arkadaşlar buradan sonra ülkeyle alakalı bilgiyi de vermiş olayım. Yani bir aksilik çıkmazsa vize alabilirsem eğer Hindistan'a geçmek istiyorum buradan. Hindistan da benim uzun zamandır merak ettiğim ülkeler arasındaydı. Artık vakti gelmişti yani. Hindistan'a gelmekti benim aslında amacım ama daha sonradan Sri Lanka'nın coğrafi olarak yakın olması, daha sonradan işte burada güzel gezilecek, görülecek yerlerin olması, sonra Hindistan vizesinin görece alınmasının ve vizesinin daha kolay olması bakımından burası beni cezbetti. Dedim ilk önce bir gideyim hem Sri Lanka'yı gezeyim. Sonrasında da aksilik çıkmazsa eğer buradan vizemizi alıp Hindistan'a geçeceğiz. Dün vize işlemleri için başvurumu yaptım. Fakat aklınıza bulunsun, eğer Sri Lanka'ya gelip Sri Lanka'dan Hindistan vizesine başvurma istiyorsanız, buradan sonra Hindistan devam etmek istiyorsanız en az 10 gün burada kalmanız gerekiyormuş. 10 gün sonra görüşmeye gidebiliyorsunuz veya çağrılıyorsunuz. Ben şimdi randevumu aldım. 11 gün sonrası için bana bir randevu verdiler. Konsolosluğa gidip görüşme yapacağım. Bir aksilik olmazsa eğer vizemizi alacağız. Sri Lanka'dan seyahat ettikten sonra da işte burada seyahati bitirdikten sonra da oraya geçeceğiz bir aksilik olmazsa, bakalım. Vize ile alakalı bilgileri sonraki videolarda görürsünüz. Yani ben vizeyi almak için tekrar döneceğim buraya. Eğer vizeyi alabilirsem vizeyle ilgili bilgileri o zaman veririm. Nereden alıyorsunuz, nasıl alıyorsunuz, neler gerekiyor vesaire gibisinden bilgileri o zaman veririm arkadaşlar. Çünkü zaten o zaman vereceğim o bilgileri. Şimdi tekrar hepsini söylemek istemiyorum. Bakın şurası az önce geçtiğim göl. İçinde zaten şey bulunuyor, tapınak bulunuyor. Bu kısımdan şeye gidiliyor, sahile gidiliyor. Benim hostelim de hemen burada. Burada bazı sokakların yanında böyle şeyler var. Uzun duvarlar var. Yani hostel şurada olmasına rağmen yürümem gerekiyor kapıdan geçmek için. Herhalde bunu güvenlik amaçlı mı yapıyorlar artık bilmiyorum. Yani güvenli bölgeleri böyle duvar içerisine alıyorlar herhalde ki herkes girmesin. Bakın önümde mango ağacı var hemen. Sri Lanka tropikal bir iklime sahip arkadaşlar. Yani bu videoda genel olarak basitçe bilgiler vermeye çalıştım Sri Lanka hakkında, fakat ilerleyen videolarda hani daha fazla şey gösterip tanıtacağım. O yüzden hani videoyu da sıkıcı hale getirmemek için, bilgiye boğmamak için ilk videoda böyle bir şey yapalım dedik. Şimdi hostelime gidiyorum. Yol üzerinde genelde mahallelerde, sokaklarda, evlerin bulunduğu bölgelerde de yine aynı şekilde bu şekilde tapınaklar oluyor. Bunları da görüyorsunuz. Ben de işte ilk gün tecrübemi bu videoda sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şu önümde de yine muz ağacı var bakın. Yemyeşil ülke, Kolombiya gibi ya. En son işte Güney Amerika'da, Kolombiya'da böyle bir iklime şahit olmuştuk. Oraya iklim olarak çok benziyor. Fakat din olsun, kültür olsun, diğer şeyler olsun, yaşam olsun farklı. O yüzden de meraklıyım. Sri Lanka bildiğiniz üzere, yani biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum da hani Sri Lanka zaten bizde çok böyle tanınan bir ülke değil. Son zamanlarda buraya çok fazla insan gelmeye başladı. Zamanında Hollanda
Portekiz, daha sonradan da İngiltere'nin himayesinde kalan bir sömürge devleti. Ve sonradan bağımsızlığını kazanıyor ve bugünkü halini alıyor. 2 yıl önce de burada çok ciddi bir kriz başlamıştı. Bu pandemi zamanları işte. Ciddi bir kriz baş göstermişti. Bu ülkenin önemli gelir kaynaklarından bir tanesi turizm. Bakın bu önünde de papaya var. Papayayı da gördük. Güney Amerika'da gördüğümüz her şeyi burada görüyorum şu anda. Muz, papaya, mango. Hemen yol üzerine karşıma çıkan şeyler. 2 sene önce burada çok ciddi bir kriz baş göstermişti. İşte bu krizde neler oldu? Petrol konusunda sıkıntılar yaşadı insanlar, petrol alamadılar. Onun dışında elektrik kesintileri oldu, gıdaya ulaşım konusunda ciddi sıkıntılar yaşadılar. Daha sonradan çıkan büyük protestolar. Ülkenin başkanı ülkeyi terk etti ve gitti. Daha sonra işte durumları toparladılar. Şu anda hani benim gördüğüm, hissettiğim herhangi bir olay, durum söz konusu değil. Kaldığım otelin önüne geldim. Miracle Colombo City Hostel olarak geçiyor burası. Booking'ten ayarlamıştım ben. Linkini bırakırım açıklamaya. Bakmak isteyenler bakar. Hani hostel çok güzel değil. Mutfağı falan da yok. Ama kahvaltı, yemeği bunlar bulunuyor. İsterseniz yiyebilirsiniz. Çevrede yine şeyler bulunuyor. Yemek yiyebileceğiniz alanlar var. Fakat şehir merkezine çok yakın, gezilecek alanlara çok yakın olması bakımından. Geldim baktım ben. Benim işimi görüyordu, o yüzden burada kalmaya karar verdim. İçeriği de biraz gösteririm size şimdi. Yani çok kötü bir hostel de değil, çok iyi bir hostel de değil. Puanı 7,5 civarındaydı. Baktım ben, dediğim gibi benim işimi gördüğü için geldim. Ya koridorlara falan baktığınızda çok fena gözükmüyor açıkçası. Fakat odalarda tabii. Odaların çok şey olduğunu söyleyemem. Yatağı güzel, konforlu. Yastık da aynı şekilde. Ben güzel uyudum ama yataklar böyle çok sallanıyor. Ben üst kattayım mesela. En ufak bir harekette böyle bayağı sallanıyor yataklar. Şimdi benim odamın olduğu yer burası. Çamaşır şeyi. 8 kişilik bir odada kalıyorum. Üst yatak benim. Eşyaları yığmıştım şöyle. İşte elektrik için priz var, ışığınız var. Odalar klimalı. Zaten klimasız burada yaşamak zor yani. Şurası da banyoyu, odasını göstereyim. Gelmek isteyenler olur belki. Duşlar bu şekilde. Temiz, hani kötü diyemem şartları için. Temiz ama böyle hani çok kaliteli bir yer değil. Tuvaletleri de göstereyim şöyle. Burada tuvaletler için Arap ülkelerinde de bulunan şöyle taharetlenme aparatları bulunuyor. Onlarla temizlik işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Dışarıda da bu şekilde çantalarınızı falan koyabileceğiniz kilitli dolaplar var. Bunların hepsini size veriyorlar. Bir de buranın terası var. Şimdi bir terasa çıkayım. Terası da göstereyim. Sonra dinleneceğim ben artık. Kredi kartı falan da geçiyor burada. Ödeme yapabiliyorsunuz kartla. %3 komisyon alıyor da hani çok bir şeye değmiyor açıkçası. %3 çok büyük bir komisyon değil. Eğer kartla ödemeyi seviyorsanız bu da önemli bir bilgi. Böyle ortak alanları falan da var. Şuradan terasa çıkıyorsunuz, kitaplığı falan var. Ya hostel için böyle tanıtınca güzel yani bakınca. Kötü değil ama çok iyi bir yerde değil. Böyle bir ortak alanı var, langırt falan. Burası da terası. Burada işte bir şeyler içebileceğiniz bir alan var. Şöyle bir terası bulunuyor. Buradan da manzaraya bakabiliyorsunuz işte. Öyle ben dinleniyorum artık. Akşam sahil tarafında görüşürüz. Bakın karşıda adam var, kobracı. Yanında da maymunu var. Kobrayı zurnayla dans ettiriyor. Gel fotoğraf çek falan yapıyor bana da. Çekersen göstermem diyor. Yapmazsa. Para istiyorlar böyle şeyler için de. Ben zaten bunların şeyine gideceğim diğer yerlerde. Bunların çiftlikleri falan oluyor, böyle yılan çiftliği, fil çiftliği. Böyle hayvanları ziyaret edebileceğiniz çiftlikler var. Hayvanat bahçesi gibi değil de daha çok farklı türde. Onları ziyaret edeceğiz. Şimdi ben sahile geldim. Dedim burayı size bir akşam göstereyim. Sonraki videolarda da geliriz zaten buraya. Yani Colombo'da zaten en çok gelinen yerlerden bir tanesi bu sahil. O yüzden güzel oluyor burası. İnsanlar akşam genelde burada oluyorlar. Hava da şu an güzel bugün. Yani bulutlu, güneş yok falan da güneş olursa duramazsınız arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Güneşin olması iyi bir şey değil burada. İşte akşam vakti genelde burada satıcılar oluyor. Şu önümde gördüğünüz ufak dükkanlar var ya. Bir onlar var, bir de şu üst sokakta hemen arka tarafta yine sokak satıcıları var. Sokak yemekleri satıyorlar. Şimdi Sri Lanka bana önceden çok turistik gibi geliyordu. Şu an en büyük şehrindeyiz. Colombo buranın en büyük şehri.
Baktığımda çok yoğun bir turist yoğunluğuna denk gelmedim. Yerel insan daha fazla böyle yerlerde açıkçası. Fakat diğer ufak köy kasabaya gittiğimizde herhalde onu daha yoğun hissederiz diye düşünüyorum. Bana öyle geliyor. Akşam vakti böyle herkes geliyor işte, uçurtmasını falan uçuruyor insanlar. Böyle buralar. Kriket falan oynuyorlar şurada. Dün ben gelmiştim mesela. Kriket falan oynuyorlar. Herkes bir şeyler yapıyor yani. Şimdi şu üstteki sokak satıcılarını falan da göstereyim size. Neler satıyorlar, neler var burada. Onlara bakın. Burada bir gün şey yapmak istiyorum Colombo'da. Sokak yemeklerini denediğim bir video yapmak istiyorum. Çünkü bu video zaten biraz uzun oldu. İlk giriş videosu genelde biraz öyle oluyor. Hem bilgi veriyorum hem işte biraz bir şeyler gösteriyorum derken genelde video biraz uzun oluyor. Çocuklar kriket oynuyordu da tenis topunu fırlattılar. Çocuğun kafaya geldi. Bakın şurada oynuyorlar kriket. Bakın burada en fazla yenilen sokak yemekleri bunlar. Her tezgahta neredeyse bunlardan var. Şurada yengeçleri görüyorsunuz. Bunu direkt böyle yiyorlar sanırım. Ben de deneyeceğim ilerleyen videolarda ama bilmiyorum nerede deneriz. Şurada jumbo karidesler var gördüğünüz üzere. Yine büyük yengeçler bulunuyor. Şurada böyle bizdeki mücvere benzeyen karides görüyorum. Muhtemelen böyle karışık bir şey var. Ben şunu denemiştim dün geldiğimde, fena değildi. Üstüne bunun böyle sos falan döküyorlar bir de. Baharatlı bir şekilde yiyorsunuz. Güzel oluyor. Aynı tezgahlardan burada da var. Genelde insanlar alıyor burada işte, dediğim gibi gidiyorlar sahilde oturup yiyorlar. Şey var bir de ya, burada ben çok fare gördüm şehirde. Fareler buralarda böyle dolaşıyor mesela. Dün geldiğimde 3-4 tane vardı. Bazen böyle sokaklarda koşarken de görüyorum. Fare çok yani. Kedi falan yok şehirde. Çok kediye denk gelmedim. Tek tük vardı ama çok fazla fare. Bakın böyle abiler de satıyor işte. Zeytin, mango, ananas, böyle meyve şeylerinden oluşan soslarla baharatlanmış acılı şeyler. Güzel oluyor. Ben dün denedim burada. Ben buraya dün geldiğimde bayağı denedim işte. Bu karidesli olan şeyden denedim. Krepten denedim. Mango denemiştim acılı. Empanada benzer var yine. Aşağıdaki büfelerden almıştım onu. Peti diyorlar burada. O da böyle balık ve patatesin püresinden yapılan güzel bir empanada. Hoşuma gitmişti. Bakın çocuk hazırlıyor. Genelde yeni istediklerine yağ atıyor ve kızdırıyor tekrar. Üstüne şöyle sos döküyor. Sonra biraz böyle soğanlı bir şeyler döküyor. Sos döküyor sonra üstüne yine. Limon mu döküyor, sirke mi döküyor artık bilmiyorum. Bu şekilde hazırlıyor. En çok yenilen bunlar işte burada. Dün burada gezerken sahilde böyle bebek arabayla Türkçe konuşan insanlara da denk geldim. Sonra bizim uçakta da gelenler vardı. Zaten beraber seyahat ettiklerimizi söylemiştim. Onlar dışında gelenler de vardı. Herhalde artık buraya Türkiye'den bayağı insan gelmeye başladı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz burası hakkında? Gösterdiğim kadarıyla gelir misiniz mesela Sri Lanka'ya? Sizi çeken bir şeyler oldu mu buralarda? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Bence burası ileride Türkiye için popüler yerlerden bir tanesi olabilir. Özellikle kış aylarında yazı yaşayabileceğiniz güzel yerlerden. Mısır var. Böyle genelde artık hepsi aynı şeyi satıyor yani. Hepsini çekip göstermeye de gerek yok. Ben de sahile biraz oturacağım burada. Vakit geçireceğim. Sonra artık geri dönerim. Bir sonraki videoda nerede oluruz bilmiyorum ama burada çok fazla güzel konu var benim ilgimi çeken. Çok güzel yerlere gideceğiz yani. Çok güzel şeyler çekeceğiz, paylaşacağız. O yüzden eğer ilgileniyorsanız özellikle burayla bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Sri Lanka Colombo'dan şimdilik bu kadar. Varsa aklınıza takılan şeyler yazarsanız yardımcı olmaya, en kısa zamanda dönüş yapmaya çalışırım size. Colombo'dan hepinize selamlar, sevgiler.